Merhaba. Geniz akıntısı şikayeti olan çok hasta vardır. Bu şikayete yol açan pek çok hastalık vardır. Bizim bunları tespit etmemiz gerekiyor. Bazı sebepler endoskopik muayenede doğrudan görülebilir. Dün gelen bir hastanın videosunu aslında size burada göstermek istedim. Aksesuar ostium dediğimiz bir koşul var. Bu sinüsün salgısının doğal akış yolundan saparak sinüsün içerisine tekrar dönmesine sebep olan bir durum. Salgı tabi yıllarca dönüp durduğu için zamanla yoğunlaşıyor ve burun mukozasını bozuyor. 40 yaşında bir hasta, ta Hatay'dan gelmiş. 3,5 sene kadar önce bu sebeple burun evliliği ameliyatı ve konka küçültme operasyonları uygulanmış. Haliyle tabi fayda görmemiş. Şimdi ben size onun videosunu göstereceğim. Önce normal tarafı göstereceğim. Sonra diğer tarafı algılamanız için. Hastanın sol burnundayız. Alt burun pasajından genize doğru ilerliyoruz. Burada alt burun eti kuyruğundan genize doğru ilerleyen jel gibi bir salgıyı gördük. Sonra orta pasaja bakıyoruz. Unsinat kemik, sinüs aralığı bu. Bu taraf olağan görünüyor. Herhangi bir salgı yok. Mukoza sağlıklı. Diğer taraf sağ burun deliği. Alt pasajdan yine genize doğru ilerliyoruz. Mukoza biraz soluk alt burun etine. Biraz buruş buruş. Orta pasaja bakıyoruz. Sinüs orta pasajı. Bakın burada yanak sinüsünün yukarıda görülmeyen bir deliği var. Normalde sinüsün deliği görülmez. Oradan bir gri salgı aşağı doğru iniyor. Burada bir yerden içeriye doğru giriyor. Şimdi normalde burundaki salgıları görmeyiz. Islaklık olarak görürüz. Burada sinüsün doğal salgısı o delikten çıkıyor. Ancak arkaya doğru gitmesi lazım. Genize doğru. Ama buradaki delikten içeriye girip sonra tekrar çıkıyor. Bu salgı kısır döngüsü. Aksesuar ostium salgı kısır döngüsü. Şimdi bunu daha hızlı olarak görmenizi sağlayacağım anlamayı kolaylaştırmak için. Bakın 6 hızda çekimde sinüs içerisine döndüğünü görüyorsunuz salgının. Gördüğünüz gibi endoskopla bu tip durumları doğrudan görme imkanımız var. Şimdi bu hastada bundan sonra yapılması gereken önce bazı tedavilerle bu akıntıyı oradan temizlemeye çalışacağız. Yeterli fayda görürse dönem dönem tedavi ve takip yapılabilir ama tedavilerden fayda görmezse sonuçta bu döngü orada olduğu sürece şikayetlerin geri gelmesine yol açabilir. Başka çare kalmazsa bunu operasyonla birleştiriyoruz. Hani doğal kanal ve bu aksesuar deliği bir endoskopik sinüs cerrahi sırasında yine endoskopla yapılan bir müdahaleyle birleştiriyoruz. Onu bu videoya koymadım. Çünkü operasyon görüntüsü herkesi farklı şekilde etkileyebilir. Bazıları bundan rahatsız olabilir. Onu da ama daha sonra ayrı bir videoyla fırsat bulursam koyacağım. Teşekkür ederim.